Merhaba arkadaşlar. Bugün Excel'de zaman formüllerinden bahsetmek istiyorum. Bir iş yerinde kart giriş çıkışları elimizde listesi var ve bu listede mesai saatleri dışında çalışılırsa bu kişilerin mesai yazılacak. Bunu anlatan bir örnek. Listemiz şöyle: gri alanlar ham verilerimiz, sarı alanlar ise bugün işleyeceğimiz formüller ve sonuç olarak da mesai yazılacak. Öncesinde şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Zaman ve tarih formüllerinin daha kolay anlaşılmasını sağlayacak. Hücrenin bir kısmını seçiyorum. Giriş kısmından silgiden clear format dediğimde aslında tarih ve zaman formülleri temelde sayısaldır arkadaşlar. Bunu bilerek yorumlamalıyız. Bakın, tarih formülleri sayısala dönmüş, zaman formülleri de sayısal. Ancak hep virgülden sonra, yani 0 virgül diye başlamış. Bu ayrımı iyi yapmalıyız. Ona göre formülleri incelersek daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Ctrl Z ile geri alalım. Günler var, işe giriş saati ve çıkış saati var. İlk örneğimiz şu olsun. Kişi eğer pazar günü çalışıyorsa, gün boyunca kaç saat çalışırsa çalışsın mesai alacak. Formülün içine girelim. Önce weekday formülünü anlatayım. Sonra if ile ne yaptığımı size söyleyeceğim. Aynı formülü tekrar yapıyorum. Weekday haftanın günü demek. Bugünü seçiyorum ve nokta ve virgül deyip bana bir liste çıkıyor. Bu formül dünya genelinde kullanıldığı için haftanın günü hangi gün başlayacak? Eğer bir seçersem pazardan başlayıp pazartesi, yani Sunday'den bitiş Saturday'e gidecek. Eğer 2'yi seçersem Monday'den başlıyor ve Sunday'de bitiyor. Bizim Türkçe şeyinde Monday pazartesiden başlayacak, pazarda bitecek şekilde Türkiye'de bunu ayarlıyoruz. 2'yi seçiyorum ve parantezi kapatıyorum. Formülü aşağı doğru indirelim, ne işe yaradığına şöyle bir bakalım. Cuma gününe 5 demiş, pazar gününe 7 demiş, cumartesiye 6 demiş, salı gününe 2 demiş. Yani haftanın günlerini sayısal olarak bize veren bir formül bu formül. Peki gelelim pazar gününü nasıl tespit ediyoruz, ona bakalım. Eğer weekday bu formül iki standartlarına, yani pazartesi 1, pazar 7 olacak şekilde eşittir 7 ise dedik, şartlar sağlandıysa şunu yap diyoruz. Çıkış saatinden giriş saatini çıkar. Eğer 7 değilse, mesela bunu pazar yapalım. 12, 2 gün 14 dersem bu pazara döndü. 7.30'dan 13'e kadar 5.5 saatlik mesai yazdığını görüyoruz burada. Eğer pazar olmasa idi ne yapacak? Bunu 13 yaparsam 0 yazacak değerini. Yani burada 0 yazıyor. Sayısaldan kastım buydu. Yani ben aslında sayısal işlem yapıyorum bir taraftan. Hesaplama da benzer bir şekilde hep sayısal dönüş yapacak. Sadece biçimsel olarak zamana ya da tarihe dönüştürüyorum. Tek farkı bu. Pazar günü bu şekilde. İş yeri diyor ki ben cumartesi 1'e kadar çalışıyorum. 1'e kadar herhangi bir mesai vermeyeceğim. 1'den sonra 2 saat çalıştıysa 2 saatlik bir mesai hesaplaması yapacak. Ama 11'den 1'e kadar çalıştığını mesai olarak yazmayacak. Onun için şöyle bir formül yazdım. Uzunca bir formül. Burada bilmediğimiz yeni formüller var. Onları bir inceleyelim. Daha sonra formülün geneline bakacağız. Weekday'i görmüştük. Time value denen bir formül var. Onu inceleyelim. Tekrar buraya geri döneceğiz. Eşittir time value. Tırnak içinde şöyle bir şey yazıyorum. Zaman formülünü görsel olarak üretilen formülü yazıyorum. Enter'a bastığımda saat 13'ün tam sayısal değerini veriyor. Hatta şöyle bir size tüyo vereyim. 12 yazarsam bir rakamının tam yarısına denk geliyor. Yani 0.5 günün tam yarısı. Buradan mantık yürütebilirsiniz. Ezberlemenize gerek yok. Time value zamanları sayısala dönüştüren bir formül. Peki ne işimize yarayacak? O zaman formülümüze geri gelelim. Şimdi formülümüzü Ctrl C ile alalım ve bir notepad'e yapıştıralım. Böyle daha iyi anlaşılabileceğini düşünüyorum. If kullanmışız. Bunu aşağı aldım ve şurada bazı şartlar yapmışım. And formülü var. Burası var ve burası var. 2 tane şart sağlanmış. Sonra if bloğuna gelmiş. Yani if'in gereği yapılmış. Şöyle yaparsam muhtemelen anlaşılır. If formülü içinde and formülü kullanmışım ve buradaki şartlar sağlandığında E5 eşittir time value. Yani E5 nereden çıkartıyor? Çıkış saatinden. Time value neydi? Zaman formülünün sayısal karşılığı. Peki şuradaki and ne? And ve or. Bu bölümün konusu değil ama aynı anda iki şartı birden kontrol etmeyi sağlar. Burada birinci kontrolümüz tıpkı pazar günündeki gibi haftanın iki standartlarında 6'ya denk gelirse pazar 7, cumartesi 6,
6'ya denk gelirse aynı zamanda bunun yanında, yani bu şart sağlanacak. Aynı zamanda E5, yani şuradaki çıkış saati time value değerinden büyükse o zaman şuradaki E5'ten time value çıkar. Değilse hiçbir şey yapmaz, sıfır değeri üret demişiz. Şimdi bunu canlı olarak veride görelim, daha net anlaşılacak. Bu sefer yeni bir konu geliyor, F9 kullanımı. Excel'deki karmaşık formülleri anlamak için mutlaka F9 formülüne alışmalısınız arkadaşlar. Başkasının yazdığı formülleri kolayca anlamanızı sağlar. Karmaşık bir formül var önümüzde. Weekday'i daha önce görmüştük. Sadece Weekday'in formülünü seçiyorum. Ve buradayken F9 tuşuna basıyorum. Tekrar ESC'de çıkabiliyoruz. Tekrar geleyim. Hatta en dipten başlayayım. A5'i seçtim. F9'a basarsam buradaki değerin ham halini çağırdı bana. Ve dedim ki A5 bu sayı 2 formatında 6'ya eşitse bu kısmı seçersem F9 dedim, 6'yı gönderdi. 6 eşittir 6 diye soruyor. Burada mantıksal işlem var. Yani 6 6'ya eşit mi diye sormuş oldu bu durumda. Bura bir kalsın. Sonra E5 değerini alalım. Yani 13 değerini F9'da çağırıyorum. Bakın ne geldi, gördünüz mü? Sayısal değer. Aynı karşılığı olabilmesi için time value formülünü kullanıyorum. Time value seçip de F9'a basarsam, burada 13'tü bu arada. İkisi de sayısal değer karşılaştırması yapıyormuş gibi bir şey oldu. O zaman bu AND formülünde 6 6'ya eşitse bunu seçip F9'a basarsam true değeri üretiyormuş. Buradaki sayıları seçersem şöyle F9 diyorum. Bura false'muş. Yani bir şartın biri sağlandı, biri sağlanmadı. Hangisi sağlanmadı? 13'ten büyük olmaması sağlanmadı. ESC'de çıkalım. Burayı 13.30 yapalım. Bakın yarım saatlik bir değer atadı. Hemen tekrar gelelim. Şuradaki değerimizi böyle de seçebilirim. F9'a basarsam true verir. E5 değerini almıştık. Şöyleydi sayısal. Time value de bu sefer biraz yükseldi bakın. 56.25, burası 13 tam 1 olan saat. F9 dediğimde true. Çıkış saati saat 1'den büyük olduğunu anladık. AND formülü de iki koşul aynı anda gerçekleşirse şuradaki hesaplama işlemini yapacak. F9 ile buradaki değeri çağırdım. Eksi time value neydi? Bunun sayısal değerini dönüştüreceğim. Bu işlemi yaptım. Bundan bunu çıkartırsam F9 şöyle bir sayı çıkıyor. Yani şurayı da AND'i de hemen görelim. AND true dediği zaman true değeri üretiyor. If true ise yani buradaki değer 0, 208 virgülden sonra değer çıkıyor. Enter'a basarsam formül böylece kalır arkadaşlar. O yüzden izledikten sonra ESC ile çıkarsam tekrar geldiğinde formül eski haline gelir. Biçimlerini arındırırsam bunun 0,208'li sayının geldiğini görüyoruz. Bunu zaman formülüne çevirirsem tam benim istediğim yarım saatlik değeri görmüş oluyorum. Belki en karışıklığı buydu. Burada hem time value kullandım hem weekdays'i kullandım. İşin zor kısmı burasıydı. Şimdi diğerler biraz daha kolay. Mesai 8.30'da başlıyormuş. 6.30'da bitiyor. Gene eğer ve aynı anda iki şart sağlanırsa formülü kullanmışım. 8.30'da hangi günler başlıyor? Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 6 gün. Biz sabah 8.30'da mesaiye başlıyoruz. O zaman şöyle bir şey yazmam lazımdı. Weekday formülünü eğer pazartesi ise, salı ise, çarşamba ise, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ise diye tek tek yazmam gerekiyordu. Bunun yerine kısa bir mantıksal formül var arkadaşlar. O da şu. NOT formülü. Şöyle çalışıyor. Weekday haftanın günü 7 ise burası cumartesi, yani F9'a basarsam 6 çıktı. 6 7'ye eşit mi? Tekrar seçip F9 diyorum. Değil. NOT formülü bunun tersini yapıyor. Eğer false çıkarsa true'ya döndürüyor. Yani her birini tek tek pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi diye yazmak yerine pazarı bulup pazar olmayanları bulmak için haftanın 6 gününü tespit etmiş oluyorum kısa bir formülle. Umarım anlatabilmişimdir. Bunu yaparak şunu yapıyorum. Mesela cumartesiyi true demişim. Pazarları false demişim. Yani mesai saati yok. Cumartesiye true. Mesela salı, pazartesi, salı da true. Gördünüz mü? Bakın. Şunlar çarşamba, perşembe, cuma da true. Ama pazar hep false. Aslında istediğim şey. Ben haftanın 6 gününde 8.30'da girişini kontrol edeceğim. O yüzden de daha kısa bir formül kullanmak için NOT formülünü kullanmış oluyorum.
Şimdi gelelim sabah 8.30'da mesai başlangıcına. Eğer aynı anda iki şart sağlanırsa, neymiş bu iki şart? H5, yani haftanın pazartesiden cumartesiye kadar olan günler mi diye sordum. Ve bundan dönen true ya da false değeri benim için önemli. Bu birinci kriterim. İkinci kriterim C5, yani bu sefer çıkış tarihi değil, işe giriş tarihi büyüktür. Time value 8.5'tan. Biraz önceki formülün bir benzeri. Time value'den eksi C5'i, yani bunu çıkar. Formülümüze bakalım. Cumartesi sabah 7.30'da gelmiş. Yarım saatlik bir mesai var. Bunun tespiti için cumartesi şartı sağlanıyor ve 7.30 şartı sağlanıyor. O zaman F9'da gene adım adım formülümüzü inceleyelim. H5 F9'da bu buraya olduğu gibi geldi. C5 formülü 7.5'un sayısal karşılığını görüyoruz. Aynı şekilde 8.5'un da sayısal karşılığını F9'da görelim. Ve bu ikisini seçip F9'a bastığımda true ürettiğini görüyoruz. Ve bu and true yani iki tane aynı anda şart sağlanmış oluyor. Dolayısıyla true üretiyor. Şart sağlandı. Şimdi if'e gelelim. Eğer burası doğru ise ki doğru şartı sağladı, o zaman şuradaki kural gerçekleşmesini sağlayacağız. C5'i seçiyorum. F9'a bastım. Buradaki sayısal değerini getirdi. Şuradan da 8.5'u getirdim. Yerini değiştirdim ki bu bundan çıkarılsın diye. Tekrar bu ikisini seçip F9'a basarsam bu şekilde bir sayısal değer ürettiğini görüyoruz. ESC'de çıkalım. Şuradan biçimlerini arındırdığımda gördüğünüz gibi yarım saatlik değeri görüyorum. Ctrl Z dedim. Aynı işlem burada da var. Son, artık bitiriyorum. 6.30'dan sonra mesai bitiyor. Hafta sonu çıkış saati büyüktür 18.30'dan büyükse. 18.30'dan sonra çalışan olursa burada yakalayacak formülü. Değilse 0 üretecek. En sonunda aslında burası en kolayı. Öğle saatlerinde de mesai çalışması varmış. Onu da ilave etmişim. Burada bir değer pazar günü ise, cumartesi 13'ten sonra ise, 8.30'dan önce ise, 6.30'dan sonra ise bütün değerleri tek bir merkeze topluyor. Mesela 7.30'da gelmiş, yani 1 saat buradan önce çalışması var. 13.30'da çıkmış. Cumartesi olduğu için yarım saatte burada 1,5 saatlik mesai almış oluyor arkadaşlar. Zaman formülleri bu şekilde arkadaşlar. Başka formüller var ama bu örnek üzerinden hem de iyi bir proje yapmış oluyoruz. Umarım işinize yarar. Eğer bir işi yarım saatten fazla tekrar yapıyorsanız mutlaka daha kısası vardır. Bunu unutmayalım. Excel'le kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.